akıbetimizi güzel eyle. Evlamı yanımızı eyle. Hidayet buyur, kaza bela def olsun. Şeytan şerri, hükümet şerri, nefsimizin şerrinden sen bizi gönder. Yerlerini gönderen sahip Allah'ım. Fatiha. Şeyh Abdülkelam böyle otursun. Otursun. Rahat yanına. Görünsün ki Görünsün şakal şarıkmış. meclisimizde Şeyhülislam var. Hepsi Çerkezlerin piri bu. Bak maşallah. Efendim Anadolu'nun bu bizim Karadeniz uşağı Lazlar'ın şeyhi bu. Maşallah. Maşallah heybetli. Efendim biz sizin hizmetkarınızız. Ne yapayım? Olabilirsek. Evet, olabilirsek. Yani, Başka hiçbir şeyde gözümüz yoktur. Sadece size hizmet etmekten şeref duyarım. keşke kolundan bizi kovmasın Cenab-ı Hak. Amin. Amin. Budur. Allah Allah. Subhanallah, Subhanallah. Rabbimizi tekbir edelim. Ayağa kalk. Ey mümin, ey insan. Bütün kainat baksana ayakta. Hepsi kıyamda. Evet. Yatanı yok. Bak ağaçlar da kıyamda duruyor. Rabbimizi tekbir ediyor. Rabbimizi tavsim ediyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Vallahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil hamd. Bayram tekbiri. Bu tekbiri al ki her günün bayram olsun. Ya tekbir. Ve li yukebbirullaha fi eyyamin madudat. Rabbinizi tekbir ediniz diyor Cenab-ı Mevla. Kendi zatını. Ne güzel, ne şeref. Ey Laz uşakları, ey Anadolu Müslümanları, ey Rumeli müminleri, ey Kafkas gazileri, dinleyiz, anlayınız. Bugün buradayız, yarın gidebiliriz. Rabbimizin huzuruna yüz aklıyla gidelim. Amin. Peygamberine, sevgili Habibine sonsuz salatü selam, cümle enbiyasına salatü selam ederiz. Evliyalarına, salih kullarına selam ederiz. Kutbun mütasarrif olan zata selam ederiz. Vaktin sahibine selam ederiz. Onların himmetlerini ise biz zayıfız ama Cenab-ı Hak biz solda sıfırız. Dilerse sağda sıfır yaparsa dünyayı alt üst ederiz. Aman Şeyler bu. Söyleyelim. Euzubillahimineşşeytan. Şeytan bize musallat olmaz. Amin. Şeytan neces, pislenmişti. Kendisi pis olmuş. Onun pisliğinden Allah bizi gözetsin. Amin. Amin. Haşa Allahu Celal. Ya biz onu tekzip edemeyiz de en ufak kulu, en zayıf kulu
bizi temiz eder. İlahi iradeyle. Ey müminler ayağa kalk. Cenab-ı Hakk'ı tekbir et. Cenab-ı Hakk'ın emrine tazim et. Hayatın düzelsin. De ki Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ile başladık. Besmele ile hatmedelim günümüzü. Besmele ile başladık. Dünyaya girdik. Besmele ile hatmedelim inşallah. Maşallah. Aman ya Rabbi. Kavlina fişirillah. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Aman ya Rabbi. Zayıf kullarınız ya Rabbi. Zayıf kullarınız ya Rabbi, ne yapalım? Mübarek Ramazan-ı Şerif'tir. Şerifinden alalım. Bir vakit ayırmak istiyoruz. Bütün gün dünyaya uğraşır. Efendim, bu Müslümanlar da birazı camilere yetişir ve camilerde huzur bulur, rahat bulur, tatmin olur, kalpleri rahat olur. Ey Müslümanlar, ruhani meclis arayınız. Mühim olan mesele bu. Şimdi karısınız uşakları. Eyvallah. Dikkat et. Söyleyene değil, söylesene bak. Ne dedik? Bu şaşkına bakarken unuttuk arkasını. Tövbe estağfurullah. Ruhani meclisleri arayalım. Evet. Eyvallah. Evet. Demek dinliyormuş. Bu mühimdir. İnsanın hayatında en mühim olan ruhani meclise ne kadar bulunduğudur. Ruhani meclisin dışındaki meclisler necistir. Veya necestir. Yani pistir, murdardır. Allah denilmeyen meclis. Aman ya Rabbi. Şimdi tazimen kalkalım. Allah denilmeyen meclis necistir, pistir, murdardır. Ey Karadeniz ihvanları, ki biz bu memlekette en kuvvetli iman sahipleri, müminleriz diye ihtiyacınız vardır. Size hitap ediyoruz. Sana söylerim ey kızım, sen dinle ey gelinim kabilimden. Bazı defa size vururum ama sizin için değil o aslı, başkalarına sözü yetiştirmek ister. Öyle ya. Biz temiz insan istiyoruz. Mühim olan mesele bu. Temiz insan. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna temiz gelen kurtulur. Pis gelen kurtulmaz. Onun için ne yapacağız? Söyleyeceğimiz mesele. İnsanlar temiz meclislere yürümelidirler. Orada kahvede oturup çenge çalma. Demek ki
bizim memleketimizde meclisinde oturulacak bir kimsemiz kalmadı. Yok. Hadis değil mi? Talebena vecedena. Bizi arayan bizi bulur. Bizi isteyen bizi bulur. İş talepten biter. Yani istediğini bulursun. İstemezsen kalırsın öyle. Şeyh Efendi neyse Şeyh Efendi diye söylüyorlar, şeyh olan. Şeyhlere eşek bile olamadık biz. Yok şeyh olacağız. O iddialardan vazgeç. Ey mümin, ben şeyhim deme. Ben alimim deme. Ben doktorum, yüksek sertifikam vardır. Yani eskiden şehadetname derlerdi. Vardır. Ben böyleyim deme. Diyebilir misin? Ben Allah'ın kuluyum. Dünya ve kainatın iftihar ettiği ve yüzü suyu hürmetine yaratıldığı o şanlı peygamber ne söylüyor? Eclisu kema yeclisul abed ve akul kema yakulul abed. Neredesiniz alimlerimiz? Bunu ne söylemezsiniz millete? Dinini unutan kimse, hepsi onlar kendini unutmuş. Kendini tanımayan insan iki para kıymeti yoktur. İki para kıymeti yok. Cenab-ı Hak Celle ve Ala Peygamberi neye gönderdi Aleyhisselatü Vesselam'ı? Talim et kullarımı. Nasıl kulluk yapacaklarını onlara öğret. Değil mi? Ne geldi peygamber ve Doğru efendim. Ve Nazır Şah Doğru efendim. efendim Doğru. neye gönderdi peygamberi? Yüzümüze peygamber geldi. Ne için geldi? Sormayın. Söylesene millete. Ve en son gelen peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne için geldi? Millet boş boşuna lakırdı söyler. Efendim, lakin parmak basacak yeri bilmez. Efendim, neşteri nereye vuracağını bilmez. Neşter çuvalın üzerine vurulacak, iltihabın içerisindeki iltihap aksın diye. Şimdi oradan buradan efendim sağdan soldan dereden tepeden söyleyebilirsin, lakin maksadını söyle. Ne için ben bu kürsüye oturuyorum?
Neden oturuyorum? Ne için bu millete konuşuyorum? Efendim? Ne için konuşuyorum? Eskiden kahvehanelerde meddahlar vardı. Millet oturur başına, onlara efendim derenin tepesine eskiden giden konuşurdu. Şimdi onlar da yok. Şimdi halka hitap eden adam kalmadı. Koca İstanbul, aslı İstanbul yaptı Fatih Sultan Mehmet. Hala İstanbul derler. İstanbul'dur. İslam'ı bol olan memlekettir. İslam'a en ziyade hürmet eden, tazim eden ecdad-ı izamımız Osmanlı'nın sultanlarının makarrıdır, merkezleridir. Dünyaya heybet saldıkları ülkedir İstanbul. Adıyla titredildi. Ya bunları mektepte ne okutmazsınız? Milli eğitim sistemimizde böyle bir şey olamaz. Ne için biz modern Lazlarız. Senin Lazlığın bassın, öyle Laz. Modern efendim modern eğitim eylesin de doğrulmayasın demeli onlara. Ya tedrisat beğenmiyor. Yeni lisan icat edecek. Yani yapılan icraat İslam'ı kökünden kaldırmak içindi. 100 senedir. Ey Laz uşağı, aklını başına getir. 100 senedir Türkiye'deki bütün icraat İslam'ı kökünden söküp atmak modern efendim modern bir devlet kurmak. İşte maksat bu. Nereye yetiştiler? İşte yetiştikleri nokta bellidir, görünüyor. Birbirini yiyorlar. Birbirlerini yiyorlar. Ya. Yenilik istediler. Yenilik demek manası İslam'ı eski görüp de kafirliği getirerekten yani Müslümanlığı kaldıralım, silelim ve yerine yenilik adı altında kafirliği getirelim. Ki Müslümanlık, İslam dini insanlara bir hudut koymuştu. İnsanlar her istediğini yapamazdı. Halbuki biz hür insanlarız. Hür insanlarız deme, hür hayvanlarız de. İnsanın hürriyeti bir hudut içerisindedir. Hududu açtı mı o tarafa hayvanlaşır. Hayvanlaşır. Biz 1000 sene İslam'ın sancağını
omzumuzla başladık. Her alay sancağında da tepesinde Kur'an-ı Kerim vardı. Onu endirdiler ki onun bereketine Çanakkale'yi geçirtmedik. Onun bereketine o Yunan'ı da, İngiliz'i de, Amerikan neyse hepsini dışarı kovdu. Sonra ne yaptık? Bu bize göre değildir. Ey gençler, ey Lazlar, ey genç Lazlar, bunları biliyor musun? Nerede bileceksiniz? Nerede bileceksiniz? Siz de denizin dalga salmış götürüyor zaten. Sen seni bilmez isen bir eskilerin söylediği bir şey var. Efendim, sen seni görmez isen patlatırlar enseni. Sen seni bilecek bir şey okumadın. Sana öğretilmedi ki sen kendini tanıyasın. Bir defa efendim 100 seneden beridir kendi hüviyetimizi, asli hüviyetimizi kaybettirmekten, unutturmaktan başka bir iş yapmadı. Faydası ne oldu? Şimdi ne olmuş? Vatan cennet midir yoksa ateşin içerisinde insanların feryat ettikleri bir cehennem mi olmuştur? Söylesinler dışarıda bakan daha iyi görür. Ey Lazoğulları, ey Lazoğulları, işte söylerim bütün millet şeysin. Biz İslam sancağının altında bir idik. O sancağı biz reddettik ki o sancağın üzerinde Kur'an-ı Kerim vardı. O sancak yere düşmedi. Bütün tarih boyunca İslam'ın sancağı yere düşmedi. Burada bile Kıbrıs'ı fetheden Sultan Selim Han cennet mekan. Ordu Hümayun Lefkoşa'ya hücum ettiğinde ilk surların üzerine çıkan sancaklarımız, bayraklarımız elinde, üzerinde Kur'an-ı Kerim olan sancağıyla beraber çıktı, dikti, hedef aldılar, şehit ettiler. Sancağı ikinci sancaktan aldı. Şehit oldu. Üçüncü sancaktan aldı. Şehit oldu. Dördüncü sancaktan aldı. Şehit oldu Lefkoşa'nın içinde. Beşinci sancaktar aldı ve Ayasofya'ya girdi. Ayasofya'da kafirle muharebe o derecede oldu ki kan diz boyuna ulaştı. Ve Ayasofya'yı unveten kahren aldılar. Muharebe ede Allahu Ekber diyerekten. İlk hutbeyi de Ayasofya'da kıldıran emir kılıcıyla çıktı. Kıbrıs'ın içerisinde minberine kılıçla çıkılan 4 cami vardır. Onların 4'ü de Lefkoşa'dadır. Birincisi Ayasofya. Adını beğenmediler, değiştirdiler.
Bunu fethedenlerin aklı kesmezdi, onu değiştirmeye bıraktılar ki İslam galip gelmiştir küfre ve sancağını dikmiştir. Kılıncına dayanarak ilk hutbeyi okudu. Oranın emiri olan paşa. Paşa'ya ilk giren paşa. Onun arkasında bir cami-i şerif daha var. Haydarpaşa. Unveten. Düşman oraya çekildiğinde arkalarını kovaladı. İslam askeri. Osmanlı ecdadımız. Orayı da fetheyledi. Onun minberinde kılıçla çıkılır. Üçüncü Ömerge Camisi var Lefkoşa'da. Orayı da hücumla zapt ettiler ki önünde bayraklar yatır onun da. Şehit oldu lakin şeyi zapt etti. O kiliseyi şeye döndürdü, ezan-ı Muhammed'i okuttu. Orada da kılıçla çıkıyor. Ondan ileride Araplar Camisi denen bir küçük camimiz vardır ki o da bir küçük kiliseydi. Orayı da unveten kahren aldılar. Oraya da kılıçla çıkılır. 4 yer. Bunu Kıbrıslılar dışarıdakiler nerede bilecek? Kıbrıslıların içinde bilen yok. Kıbrıs tarihini bilen yok. Nasıl alındığını bilen yok. Ve ismi Ayasofya olaraktan bırakıldı ki kafirlere görünsün, bilinsin ki İslam'ın sancağı üzerinde Kur'an-ı Kerim vardır. İstediği yerde dikilir. Dikilmiştir. Ne için bu kadar söyledik? Ey Laz uşakları, ey Müslümanlar, Anadolu'daki Müslümanlar, senin sancağının üzerinden Kur'an-ı Kerim'i kaldıranlar onların vebali çok ağırdır. Hayır etmediler ve etmezler. Allah'ın kelamını, Kur'an-ı Azimüşşan'ı sancağından indiren bir millet katiyen hayır etmez. Günden güne erir, biter, sıfırlanır. Şeref noktayı nazarına hiçbir şey kalmaz. Ve ey Laz uşakları, iste senin seçtiğin mebuslarından, milletvekillerinden iste, de ki bir teklif yapın meclise, öneri der şimdi, uydurma, öneri yapın ve deyin ki, çoğunuz zaten bunu bilmez. Biz de hatırlatıyoruz size. İstanbul Müftüsü'ne de hatırlatıyorum. Diyanet işlerine de hatırlatıyorum, bütün müftülere de. Sorsunlar ne için, ne sebeple bizim ta Sakarya, Dumlupınar'da sancaklarımızın üzerindeki Kur'an-ı Kerim'i neye indirdiler, neye kaldırdılar? İşte 30 Ağustos yarın, o bir gün geliyor. Onların sancaklarında bu Kur'an-ı Kerim var mıydı yok muydu söylesinler. Ne sebeple indirdiler? Sorsana be millet. Bre Allah'tan korkmazlar.
İnsandan korkarsın, Allah'tan korkmazsınız. Sorun bunu milletvekillerinize. Erdoğan Bey'ine de sor. Sebep nedir? Sancağımızdaki Kur'an-ı Kerim'i indirmeye sebep nedir? Bize hakaret miydi yoksa bizim şerefimiz miydi o? Sor. Madem bunu sormazlar ve Allah sancaklarımıza Kur'an-ı Kerim'i koymazlarsa hayır edecek değillerdir. 70 devlet onlara destek verse hepsi yıkılacaktır. Dini İslam'ı oyuncak zannediyor onlar. Oyuncak zannediyor Allah. Ya. Bre düşün bre Laz uçakları. Ne demektir İslam? İslam'ın azametine bak. Aradan 15 asır geçti. 1500 sene geçti. Arabistan çölünde bir yetim çocuğun La ilahe illallah ve ene Muhammedun Resulullah. Bana dinleyeceksiniz. Rabbinizi tevhid edeceksiniz. Sizi etmeseniz sizi toz duman edeceğim. Bu kadar. Ha? Bu Araplara da lazım. Arapların sancaklarında da yok şimdi. Bu Kur'an-ı Kerim sancaklarında yok. Müsküller var ama dünya zinetinin kıymeti yok. Yani sancağın kıymeti üstündeki Kur'an-ı Kerim'dir. Ey millet bunları işitiyor musunuz? Bunları size söylüyorlar mı? Bilmezler ki söylesinler. Ve Laz uşakları kulağınızı açın. Kulak verin. Gözünüzü de açın. Dinleyin. Kahvehaneleri dolaşmayın. Pis yerlere girmeyin. Pis yerlere giren kimseler pis olur. Pis yerler nereleridir? Allah'ın yasak ettiği haramları işleyen yerler pis yerlerdir. Girenler pis olur. Ah Araplar! Ah Araplar! Yenilik parlamento kuracağız. Yıkılsın parlamentomuz başınıza. Hazreti Ömer Mağrib'e Maşrik'a hükmetti. Efendim, hükmü nereden görüldü? Mescid-i Saadet'te oturduğu yerde emrini yollardı. Mağrib'e Maşrik'a. Allah emrin uludur, emrin tutan kulu. Ey Laz uşakları neredesiniz? Ki iddia edersiniz bilmem ileri Müslüman. Hangi Müslüman? Bizim söylediğimiz yalan mı? Lânallâhul kâzibîn. Allah yalan söyleyenler lanet etsin. Lanet olsun o kişiye ki yalan söyler. Lanet olsun o kişiye ki milleti aldatır. Lanet olsun o kişiye ki milleti yanlış yola sürer. Ya. Ey! Bak nereden nereye. Subhanallahirrahmanirrahim. Bu meseleler bilinmeyen, öğretilmeyen, İslam'ın düşmanının bize yaptırdığı belalar bunlar. Bizi belanın içine sürdüler. 1900'den itibaren 1900 senedir bu kafirler bizi İslam'dan uzaklaştırmak için uğraştılar.
İslam alemini darmadan ettiler, parça parça yaptılar. Şimdi kendilerine işin içinden çıkamıyorlar. Yaptıklarına 1000 pişman. Osmanlı'yı yıktıklarına 100.000 pişman. Bilir misin Osmanlı kimdir? Allahu Celal ne için ne söyler? Ya, bu ben Çerkez'im demezdi. Ben Lazım demezdi. Ben Gazım demezdi. Ben eşeğim demezdi. Biz Osmanlıyız. Pek şanlıyız. Dünya Osmanlı'dan ürkerdi. Şimdi 80 milyonluk devlet kendi bir vilayeti olan Şam'daki azgınlığa söz geçiremiyor. Havadan söz, fişenk içerisinde mermisi olmayan fişengin ne kıymeti var? Patlat istediğin kadar. Diyor sen sensin, ben benim. Hüküm benimdir şimdi. Size dinlemem, git memleketine dediler kendisine. Bize karışma. Haddine biz Osmanlı Mevlid akıdı söylesin. Yazıklar olsun bu milleti izlal eden, yani dalalete düşüren, yanlış yola sürenlerin Allah gelsin haklarından. Amin. Dünyada da davacıyız onlardan, ahirette de. Aman ya Rabbi. Tövbe ya Rabbi, tövbe estağfurullah. Ne söyleyelim? Bugünü bu kadar duralım da bundan arası başka denizdir. Biz bize söyletileni söyleriz. Ondan ötede anlayan anlar. Anlamazsa başına geleceğini çekecektir. Estağfurullah. Tübtü ve recatu ilallah. Tübtü ve recatu ilallah. Tövbe ya Rabbi. Tövbe ya Rabbi. Tövbe estağfurullah. Bizi tanıtacak. Bizi doğru yola sevk edecek. Bunları gönder ya Rabbi. Hüviyetimizi kaybettik. Hüviyetimizi kaybettik. Önümüze hüviyet diyerekten kimisi eşek, kimisi öküz, kimisi yılan, kimisi ayı, kimisi vavi, kimisi tilki, kimisi kurt, bir sürü şeyler koyuyorlar. Bak hangisini istersen kabul et, yazalım ismini. Bilmem ne, yazlarını neye koyuyorlar. Şeyh Efendi yazlar en ziyade hamsiyi severler. Yazların önüne ya gaz koyarlar ya hamsi koyarlar. Biz ferahlıyız. Ferahlıyız bu yıllarına bakarsan. Aysan o da kalmamış şimdi. Dümdüz. İnşallah diyorum sakal bıyığını tıraş edenlerin sakalı bıyığı çıkmasın, nenelerinin yüzü gibi, koca karı yüzü gibi olsun hepsi. Gene kadınlar, benim o nedir o şeyleri, onların kullandıkları Kozmetik. lisanı üzerine süsledikleri bu kozmetik. Kozmetiklerle kadınlar işleri yürütüyor. Şimdi erkeklerin yüzünde sakal bıyığı çıkmazsa ne yapacaklar? Kozmetik de yaramaz onlara. Efendim, hepsi ne olacak? Deli olacaksınız diyorum.
Ben beddua ediyorum şimdi. Her kim sakalını bıyığını yolarsa Cenab-ı Hak ona bir hastalık versin ki saçı sakalı dökülsün, tüy kalmasın üzerinde. Ne aşağıda ne yukarıda. Amin. Ya Rabbi mübarek hürmeti. Bu sakal ve bıyıkları yolduranlara bir hastalık ver ki bıyıkları da çıkmasın, sakallar da çıkmasın. Çünkü bu kollar günde bir defa, iki defa boyuna tıraş oluyorlar. Tıraş oluyor. Ey Laz uşakları, ne dersiniz bunlara? Namaz kıl desen vaktim yoktur. Efendi. Tıraş olmaya, tıraş olmaya vaktimiz var. Diyor, tıraş olmak için vaktin var da namaz için vaktin yok. Sana Allah bir hastalık versin, ne bıyığın çıksın, ne sakalın çıksın, koca karı yüzü gibi olasın, kadınlar da ikrah etsin, senden kaçsın, aman etme böyle dua, beddua. Edecek, bak o şey. Heybete bak. Şeye bak, maşallah, heybetine, Laz uşağı, efendim, baba Tahsin, bak arslan gibi. Arslan gibi heybetli değilse efendim yolunmuş tavuğun kıçına benzer. Merhaba. Bak. Yeni moda giyiyor bizim şeyde indiriyorlar. Ve minallahü teala bu kadar yetişir ne yapalım şimdi? Oyalansın diye millet konuşuyor. Karşımızda alim yok ki. Alim olsa onlarla gene konuşacak insan var. Amin. Efendim, avam tabakasına başka, avam tabakasının üstünde iddiası olanlarla konuşacak sözümüz vardır. Söyletiyor. Çünkü Cenab-ı Hak dinini aziz tutar. Amin. O dine karşı gelenler rezil olur. Lakin o dini tutanlar aziz olur, izzetli olur, kuvvetli olur, kudretli olur, heybetli olur. Güzel olur. Nurlu olur. Karanlık yüzü olmaz. Böyle karanlık yüzleri tayin etme. Başına ceza çekersin. Aman oğlum bu denizdir, bu bitmez. Bitmez efendim. Akşam ezanı oluyor, karnımız da acıktı, biraz uşağı. Hiç olmaz. Tövbe estağfurullah. Alim yetişiyordu. Allah bizi affeylesin. Amin. Amin ya Rabbi. Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahilhamd. Ya Rabbi bizi uyandıracak. Bizi öğretecek. Bize kulluğu öğretecek. Bunları gönder ya. Amin. O Habib Ekrem Hazretleri. Bu mübarek ayın bereketinde. Bu zaman dairesine girdiğin bizi. Ey Rabbimiz. Fatiha. Şükür ya Rabbi. Selamun Aleyküm. Eyvallah. Tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi, tövbe ya Rabbi. Kötü nefsinden bizi bırakma ya, kötü nefsine mahkum olanlarla. Kurtaracak sahip gönder ya, gönder Allah. Bu milleti cahil bırakanların ismi cismi kalmasın. Amin ya inşallah. Allah. Fatiha. Sağda afiyetmen üşürtmesin.
Amin. yaşanır. Asıl bu mesele Efendim ağzınıza sağlık. Allah'a şükür. Her gün bambaşka bir menbadan Söyletiyor onlar. evet böyle Yanlış değil ya. estağfurullah. Ne izler yapıyor. Evet. Din. Oyuncak değil ya. Evet. Cenab-ı Hak bizi affeylesin. Amin.